Netflix yolculuğuna 2019'da başlayan The Umbrella Academy, 3. sezonuyla 22 Haziran 2022'de macerasına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. En son 2020'de yayınlanan 2. sezonla biz de bir zaman yolculuğu yapalım. Ama önce 1. sezon sonunu hatırlayalım. Vanya güçlerini keşfettikten sonra Umbrella Akademi'nin sahibi olan babası Reginald Hargreaves'in yıkıcı güçleri yüzünden onu küçükken diğer kardeşlerinden ayırarak normal bir insanmış gibi yetiştirdiğini, kardeşleri tarafından dışlanarak büyüdüğünü ve babasının asistanı şempanze Pogo'nun da ondan bu gerçeği sakladığını öğrendiğine çok sinirlenmişti ve akademiyi yerle bir etmişti. Gelecekten gelen kardeşi Five ise Vanya'nın kıyamete neden olacağını söylemişti. Vanya'yı keman resitali sırasında durdurmaya çalıştıklarında da başarısız olmuşlardı ve dünya yok olacağı sırada Five'ın açtığı bir zaman portalı sayesinde kurtulmuşlardı. 2. sezonda ise Five'ın açtığı bu zaman portalıyla tüm kardeşler Dallas'a fakat farklı zamanlara giderler. Klaus ve Ben 1960'ta, Allison 1961'de, Luther 1962'de, Diego 1 Eylül 1963'te, Vanya 12 Ekim 1963'te kendilerini bulurlar. Five ise John F. Kennedy'nin suikasta uğramamasıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü nükleer bir kıyamet gününün ortasında 25 Kasım 1963'te kendini bulur ve kardeşlerini Sovyetlere karşı savaşırken görür. O sırada da uzay zaman sürekliliğini denetleyen ve yöneten bir kurum olan TEM Komisyonu tarafından Five'ın kıyameti durdurmasını önlemekle görevlendirilen Hazel'la karşılaşır. Hazel, nükleer füzelerin kıyamet olduğunu ve Hargreaves kardeşlerin bunu durdurmaları için sadece 10 günleri olduğunu, ayrıca komisyondan da ayrıldığını Five'a açıklar ve 15 Kasım 1963'e giderler. Tam o sırada da yine komisyon tarafından görevlendirilen Axel, Otto ve Oscar adını İsveçli 3 kardeş Hazel'ı öldürür. Five de Elliot adında 1960'tan beri Hargreaves kardeşlerin gelişini gözlemleyen bir adama giderek kardeşlerini aramaya başlar. Diego bir akıl hastanesine mahkumdur. Vanya hafızasını kaybetmiş bir şekilde Sissy ve Carl adında bir çiftin oğulları Harlan'a bakıcılık yapmaktadır. Klaus ise Ben ile birlikte ruhani bir topluluğun lideridir. Allison Raymond adında sivil haklar aktivistiyle evlidir. Luther ise John F. Kennedy'nin suikastçısı Lee Harvey Oswald'ın hayatına son veren Jack Ruby'nin korumasıdır. İsveçli kardeşler akıl hastanesine gidip Diego'nun peşine düşerler ancak Diego arkadaşı Layla ile hastaneden kaçar. Five ise Luther'ı bulur ve 10 gün sonra kıyametin gerçekleşeceğini, bunu durdurmada ona yardım etmesini ister. Fakat Luther yardım etmeyi reddeder. We have to find the others because the world ends again in 10 days. I have no idea how to stop it. I don't give a shit. Birinci sezonda Hazel patronu Handler'ı vurmuştu ancak 2. sezonda Handler yaşamını yitirmez ve 3 ay sonra komisyona döner. Döndüğünde ise yerine konuşan bir balık olan AJ'in getirildiğini görür. Five, Hazel hayatını kaybetmeden önce ona verdiği suikastın düzenleneceği tarih 22 Kasım 1963 Frankel'ı görüntüleri yazan bir film cebinde bulur ve Diego'yu bulduktan sonra filmi Elliot'ın evinde izlerler. Fakat filmde babaları Reginald'ı görürler. Five ve Diego, Reginald'ın Dallas'ta olabileceğini ve zaman çizgisini onarmada onlara yardım edebileceğini düşündükleri için babalarının şirketine gizlice girerler. Babası Diego'yu henüz tanımadığı için aralarına bir arbede çıkar ve Diego yaralanır. Diğer yandan Five ise Pogo ile karşılaşır ancak o da Pogo'nun saldırısına uğrar. Diego Layla sayesinde kurtulur ve Five ile Elliot'ın evine gelirler. Diego'ya görünmeden gizlice bir otele giden Layla, burada üvey annesi Handler'la buluşur. Bu şekilde de komisyon için çalıştığı ortaya çıkar. Handler, Layla'dan ne pahasına olursa olsun Five'ı korumasını ister. Patronu Jack için dövüşen Luther, dövüşün birini kaybettiği için Jack'in yanından ayrılır ve o da Elliot'ın evine gider. Five, babasının şirketine girdiğinde aldığı, bir galanın düzenleneceği adresin yazılı olduğu bir kağıt cebinden çıkarır ve babasıyla konuşmak için Diego ve Layla ile bu galaya gider. Reginald'ı bulurlar fakat İsveçli kardeşler de orada oldukları için onlarla mücadele ederlerken babaları galadan ayrılır. Who was that? No one important. Is that him? Yeah.
Diego, İsveçli kardeşlerle başı dertteyken ondan yardım istediğini fakat ona yardım etmek yerine Five'ı kurtardığını Layla'ya söyleyince, Five de güvenilmez biri olduğunu dile getirince iki kardeş Layla ile yollarını ayırırlar. Diego ve Five hala babalarını bulmanın bir yolunu ararken Luther Dallas'a ilk geldiğinde babasıyla konuşmak için akademiye gittiğini ancak babasının çocuklardan hiç haz etmediğini bu yüzden onu reddettiğini anlatır. Five bu durumun üstesinden ancak hep birlikte bir araya geleceklerini söyler ve tüm kardeşleri yeniden bir araya getirir. Fakat Luther babasıyla tekrardan karşı karşıya gelmek istemez ve aile toplantısından ayrılınca fikrini değiştirmesi için Diego peşinden gider. İki kardeş konuşurlarken yanlarına bir araba belirir ve arabadan inen şoför Diego'ya babalarının yemeğe davet ettiğini yazan bir zarf verir. O sırada Layla, Five'ı Handler'la görüşmesini sağlamak için bir depoya çeker. Handler, komisyonun yönetim kurulunu yok ederse ailesini güvenli bir şekilde ayrıca kıyametin de yaşanmayacağı 2019 yılına göndereceğini Five'a söyler. Altı kardeş sonunda babalarının davet ettiği yemeğe giderler ve mevcut durumlarını anlatırlar. Ancak Reginald'ın bu konuya dair bir yardımı dokunmaz. Bu yüzden Five, Handler'a giderek teklifini kabul eder. Reginald'ın yanından ayrılıp eve gelen Diego ve Luther ise Elliot'ın hayatına İsveçli kardeşler yüzünden son verildiğini görürler. Five, Handler'ın isteğini yerine getirir ve AJ'yi ona teslim eder. Handler da anlaştıkları gibi Five'ı ve kardeşlerini 2019'a sağ salim götürecek olan çantayı verir ve gitmek için tam 90 dakikalarının olduğunu söyler. Komisyona dönen Handler artık yönetim kurulu olmadığı için yeniden komisyonun başına geçer. Five geldiğinde ise herkesin bir yere dağıldığını görür ve kardeşlerini aramaya başlar. Vanya'yı bulduğunda 90 dakika içinde gitmeleri gerektiğini söyler. Vanya da Sissy ve Harlan'ın yanına alır ancak Carl polislere haber verdiği için yolda durdurulurlar. Bu yüzden güçlerini kullanmak zorunda kalınca da tutuklanır. Diego'yu da Layla kaçırır. Five zamanda olmadan bütün kardeşlerini bir araya getiremediği için zaman yolculuğu yapmalarını sağlayacak olan çantayı atmak zorunda kalır. We were that close. That close. FBI tarafından sorgulanan Vanya'nın Rusça konuşabildiği ortaya çıkınca onun bir ajan olduğundan şüphelenirler ve Vanya'ya kim olduğuna dair sorular sorulmaya başlayınca geçmişini hatırlamaya başlar. Layla Diego'yu güvenlik biriminde çalışması için komisyona getirir. Daha sonra Diego'yu komisyonun nasıl işlediğini öğrenmesi için bir oryantasyon programına sokar. Programı izledikten sonra Diego sonsuzluk paneli yazan odaya gider ve burada analist Herb ile tanışır. Diego Herb'ten 22 Kasım 1963'e John F. Kennedy'nin suikastına bakmasını ister. Görüntülerde Vanya'nın sorguda olduğu FBI binasını uçurduğunu, başkanın ölmediğini ve Sovyetlerin savaş açtığını görür. Diego Herb ile komisyondan ayrılıp Vanya'yı durdurmak için Allison ve Klaus'tan yardım ister ve FBI binasına giderler. O sırada Vanya sorgu sırasını hatırlamaya başlayınca güçleri ortaya çıkar ve tuhaf bir şekilde çiftlikte bakıcılık yaptığı Harlan ile telepati kurar. Diego, Allison ve Klaus Vanya'yı durdurmaya çalışırlar fakat başarısız olunca Klaus ile bağ kuran Ben, Vanya'nın bedenine girerek patlamayı önler. Ancak içinde bulunduğu bu forma daha fazla dayanamaz ve kalıcı bir şekilde diğer dünyaya göç eder. Herb, Handler'ın ofisine girince akvaryumdaki AJ'den 743 yazılı bir mesaj alır. Arşiv odasında bu numaralı dosyayı bulur ve ailesinin infaz emrinin verildiği belgeyi Layla'ya verir. Layla bu durumu Handler ile konuşur. Handler ise ailesinin hayatına Five tarafından son verildiğini, kendi vermiş olduğu emri AJ'nin üzerine atarak Layla'yı kandırır ve Diego'nun da bu işin içinde olduğunu söyler. Diğer yandan Carl, Vanya ile telepati kuran oğlu Harlan'ın kriz geçirdiğini görünce onu yetkililere götürmeye çalışır. Ancak Sissy tarafından durdurulur ve aralarında bir arbede çıkar. Carl'ın ateşlediği silah patlayınca Harlan kurşunu güçlerini kullanarak yönlendirir ve Carl hayatını kaybeder. Diğer yandan patlama önlendiği için suikast gerçekleştiğinden başkanın hayatını kaybetmesine öfkelenen Reginald, toplantı yaptığı arkadaşlarıyla görüştüğünde kendi gerçek yüzünü ortaya çıkarır ve odadakilere saldırır.
Vanya, Harlan'ın başının dertte olduğunu öğrenince kardeşleriyle birlikte çiftliğe gider. Gittiklerinde ise Harlan'ın Vanya'nın güçlerine sahip olduğunu görürler. O sırada Hender, Layla ve komisyon ajanlarıyla Hargreaves kardeşlere saldırmak için gelir. Aralarına büyük bir mücadele çıktığı sırada Layla'nın herhangi bir gücü yansıtabildiğini öğrenirler. Five, Layla'ya güçleri olduğu için ailesinin ölüm emrini Hender'ın verdiğini, onu kendi çıkarları uğruna kullanmak için alıp büyüttüğünü söyler. Layla, Hender'la yüzleşeceği sırada İsveçli kardeşlerden en büyük olanı iki kardeşine Hargreaves kardeşler uğruna kaybettiği için Hender'ı vurur. Karışıklıktan yararlanan Layla, Hender'ın çantasını alıp oradan ayrılır. Five artık bütün bu kaçıp kovalamaya son vermenin gerektiğini söyleyerek İsveçli'yi vazgeçirir. Olanlardan sonra Vanya güçlerini Harlan'dan alır. Komisyonda başkan vekili seçilen Herb çiftliğe gelir ve kardeşlerin kendi zamanlarına geri dönmeleri için bir çanta verir. Artık gitme zamanı geldiğinde Vanya Sissy ile vedalaşır fakat Harlan'ın hala güçleri vardır. Alison da Raymond'a bir mektup bırakır. 2019'a geldiklerinde ise babaları Reginald'la ve hayatta olan Ben'in de dahil olduğu 5 kişiden oluşan Serçe Akademisi ile karşılaşırlar. Bu da demek oluyor ki 3. sezonda daha çok Şemsiye Akademisi ile Serçe Akademisi'nin çekişmelerine tanıklık edeceğiz. Siz de 3. sezonda neler olacağına dair teorilerinizi ve en son nerede kalmıştı dediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.